10. hakikat. Bab-ı hikmet, inayet, rahmet, adalettir. İsmi Hakim, Kerim, Adil, Rahim'in cilvesidir. Hiç mümkün müdür ki şu bekasız misafirhane-i dünyada ve şu devamsız meydan-ı imtihanda ve şu sebatsız teşhirgâh-ı arzda bu derece bahir bir hikmet, bu derece zahir bir inayet ve bu derece kahir bir adalet ve bu derece vasi bir merhametin asarını gösteren Malikül Mülk-i Zülcelal'in daire-i memleketinde ve alemi mülk ve melekûtunda daimi meskenler, ebedi sakinler, baki makamlar, mukim mahluklar bulunmayıp, şu görünen hikmet, inayet, adalet, merhametin hakikatları hiçe insin. Hem hiç kabil midir ki, o Zat-ı Hakim, şu insanı bütün mahlukat içinde, kendine külli muhatap ve cami bir ayna yapıp, bütün hazain-i rahmetinin müştemilatını ona tattırsın, hem tarttırsın, hem tanıttırsın, kendini bütün esmasıyla ona bildirsin, onu sevsin ve sevdirsin, sonra o biçare insanı o ebedi memleketine göndermesin. O daimi saadetgâha davet edip mes'ud etmesin. Hem hiç makul mudur ki, hatta çekirdek kadar her bir mevcuda bir ağaç kadar vazife yükü yüklesin, çiçekleri kadar hikmetleri bindirsin, semereleri kadar maslahatları taksın da, bütün o vazifeye, o hikmetlere, o maslahatlara, dünyaya müteveccih, yalnız bir çekirdek kadar gaye versin. Bir hardal kadar ehemmiyeti olmayan, dünyevi bekasını gaye yapsın. Ve bunları alem-i manaya çekirdekler ve alem-i ahirete bir mezra yapmasın. Ta hakiki ve layık gayelerini versinler ve bu kadar mühim ihtifalat-ı mühimmeyi gayesiz, boş, abes bıraksın. Onların yüzünü alem-i manaya, alem-i ahirete çevirmesin. Ta asıl gayeleri ve layık meyvelerini göstersin. Evet, hiç mümkün müdür ki, bu şeyleri böyle hilaf-ı hakikat yapmakla, kendi evsaf-ı hakikiyesi olan Hakim, Kerim, Adil, Rahim'in zıtları ile haşa sümme haşa muttasıf gösterip, hikmet ve keremine, adil ve rahmetine delalet eden, bütün kainatına kaykını tekzip etsin, bütün mevcudatın şehadetlerini reddetsin, bütün masnuatın delaletlerini iptal etsin. Hem hiç akıl kabul eder mi ki, insanın başına ve içindeki havasına saçları adedince vazifeler yükletsin de, yalnız bir saç hükmünde ona bir ücret-i dünyeviye versin, adalet-i hakikiyesine zıt olarak ve hikmet-i hakikiyesine münafi, manasız iş yapsın. Hem hiç mümkün müdür ki, bir ağaca taktığı neticeler, meyveler miktarınca her bir zihayata, belki lisan gibi her bir uzvuna, belki her bir masnuğa o derece hikmetleri, maslahatları takmakla, kendisinin bir hakîm-i mutlak olduğunu ispat edip göstersin, sonra bütün hikmetlerin en büyüğü ve bütün maslahatların en mühimmi ve bütün neticelerin en elzemi ve hikmeti hikmet, nimeti nimet, rahmeti rahmet eden ve bütün hikmetlerin, nimetlerin, rahmetlerin, maslahatların menbaı ve gayesi olan beka ve likayı ve saadet-i ebediyeyi vermeyip, terk ederek, bütün işlerini abesiyet-i mutlaka derekesine düşürsün ve kendini o zata benzetsin ki, öyle bir saray yapar, her bir taşında binlerce nakışlar, her bir tarafında binler zinetler ve her bir menzilinde binler kıymettar alat ve levazımat-ı beytiye bulundursun da, sonra ona dam yapmasın, her şey çürüsün, beyhude bozulsun. Haşa ve kella, hayır-ı mutlaktan hayır gelir, cemil-i mutlaktan güzellik gelir, hakim-i mutlaktan abes bir şey gelmez. Evet, her kim fikren tarihe binip, mazi cihetine gitse, şu zamanı hazırda gördüğümüz menzili dünya, meydanı iptila,
meşheri eşya gibi seneler adedince vefat etmiş menziller, meydanlar, meşherler, alemler görecek. Suretçe, keyfiyetçe birbirinden ayrı oldukları halde, intizamca, acayipçe, saniyin kudret ve hikmetini göstermekçe birbirine benzer. Hem görecek ki, o sebatsız menzillerde, o devamsız meydanlarda, o bekasız meşherlerde, o kadar bahir bir hikmetin intizamatını, o derece zahir bir inayetin işaratını, o mertebe kahir bir adaletin emaratını, o derece vasi bir merhametin semeratını görecek, basiretsiz olmamak şartıyla yakinen bilecek ki, o hikmetten daha ekmel bir hikmet olamaz ve o asarı görünen inayetten daha ecmel bir inayet kabil değil ve o emaratı görünen adaletten daha ecel bir adalet yoktur ve o semeratı görünen merhametten daha eşmel bir merhamet tasavvur edilmez. Eğer farz-ı muhal olarak şu işleri çeviren, şu misafirleri ve misafirhaneleri değiştiren Sultan-ı Sermedi'nin daire-i memleketinde daimi menziller, âli mekanlar, sabit makamlar, baki meskenler, mukim ahali, mes'ud ibadı bulunmazsa, ziya, hava, su, toprak gibi kuvvetli ve şumullü 4 anasır-ı maneviye olan hikmet, adalet, inayet, merhametin hakikatlarını nefyetmek ve o anasır-ı zahiriye gibi görünen vücutlarını inkar etmek lazım gelir. Çünkü şu bekasız dünya ve mafiha, onların tam hakikatlarına mazhar olamadığı malumdur. Eğer başka yerde dahi onlara tam mazhar olacak mekan bulunmazsa, o vakit gündüzü dolduran ziyayı gördüğü halde güneşin vücudunu inkar etmek derecesinde bir divanelikle, şu her şeyde bulunan gözümüz önündeki hikmeti inkar etmek, şu nefsimizde ve ekser eşyada her vakit müşahede ettiğimiz inayeti inkar etmek ve şu pek kuvvetli emaratı görünen adaleti inkar etmek. Haşiye. Evet, adalet 2 şıktır. Biri müsbet, diğeri menfidir. Müsbet ise hak sahibine hakkını vermektir. Şu kısım adalet, bu dünyada bedahet derecesinde ihatası vardır. Çünkü 3. hakikatta ispat edildiği gibi, her şeyin istidat lisanı ile ve ihtiyacı fıtri lisanı ile ve ıztırar lisanı ile Fatır-ı Zülcelal'den istediği bütün matlubatını ve vücut ve hayatına lazım olan bütün hukukunu mahsus mizanlarla, muayyen ölçülerle bilmüşahede veriyor, demek adaletin şu kısmı vücut ve hayat derecesinde kat'î vardır. 2. kısım menfidir ki, haksızları terbiye etmektir. Yani, haksızların hakkını tazip ve tecziye ile veriyor. Şu şık ise, çendan tamamıyla şu dünyada tezahür etmiyor. Fakat, o hakikatin vücudunu ihsas edecek bir surette, hadsiz işaret ve emarat vardır. Ez cümle, kavmi Ad ve Semud'dan tut, ta şu zamanın mütemerrit kavimlerine kadar gelen sille-i te'dip ve taziyane-i tazip, gayet âli bir adaletin hükümran olduğunu hadsi kat'î ile gösteriyor. Ve şu her yerde gördüğümüz merhameti inkar etmek lazım geldiği gibi, şu kainatta gördüğümüz icraat-ı hakîmane ve ef'al-i kerimane ve ihsanat-ı rahimanenin sahibini, haşa sümme haşa, sefih bir oyuncu, gaddar bir zalim olduğunu kabul etmek lazım gelir ki, nihayetsiz muhal bir inkılab-ı hakaiktir. Hatta her şeyin vücudunu ve kendi nefsinin vücudunu inkar eden ahmak sofistailer dahi, bunun tasavvuruna kolay kolay yanaşamazlar. Elhasıl, şu görünen şuunat, dünyadaki vüs'atli içtimaat-ı hayatiye ve süratli iftirakat-ı mevtiye ve haşmetli toplanmalar ve çabuk dağılmalar ve azametli ihtifalat ve büyük tecelliyat ile ve onların bu aleme ait bu dünya-i fanide kısa bir zamanda malumumuz olan semerat-ı cüz'iyeleri, ehemmiyetsiz ve muvakkat gayeleri mabeyninde hiç münasebet olmadığından, adeta küçük bir taşa bir büyük dağ kadar hikmetler, gayeler takmak, bir büyük dağa
bir küçük taş gibi muvakkat bir gaye-i cüz'iye vermeye benzer ki, hiçbir akıl ve hikmete uygun gelemez. Demek şu mevcudat ve şuunat ile ve dünyaya ait gayeleri ortasında bu derece nispetsizlik katiyen şehadet eder ki, bu mevcudatın yüzleri alem-i manaya müteveccihtir. Münasip meyveleri orada veriyor ve gözleri Esma-i Kutsiye'ye dikkat ediyorlar. Gayeleri o aleme bakıyor ve özleri dünya toprağı altında, sümbülleri alem-i misalde inkişaf ediyor. İnsan, istidadı nispetinde burada ekiyor ve ekiliyor. Ahirette mahsul alıyor. Evet, şu eşyanın Esma-i İlahiye'ye ve alemi ahirete müteveccih yüzlerine baksan göreceksin ki, mucize-i kudret olan her bir çekirdeğin bir ağaç kadar gayesi var. Kelime-i hikmet olan her bir çiçeğin, haşiye. Sual: eğer dense, neden en çok misalleri çiçekten ve çekirdekten ve meyveden getiriyorsun? El cevap: çünkü onlar, hem mucizat-ı kudretin en antikaları, en harikaları, en nazeninleridirler. Hem ehli tabiat ve ehli dalalet ve ehli felsefe, onlardaki kalemi kader ve kudretin yazdığı ince hattı okuyamadıkları için, onlarda boğulmuşlar. Tabiat bataklığına düşmüşler. Bir ağaç çiçekleri kadar manaları var ve o harikayı sanat ve manzume-i rahmet olan her bir meyvenin, bir ağacın meyveleri kadar hikmetleri var. Bizlere rızık olması ise, o binler hikmetlerinden bir tek hikmettir ki, vazifesi biter, manasını ifade eder, vefat eder, midemizde defnedilir. Madem bu fani eşya, başka yerde baki meyveler verirler ve daimi suretler bırakır ve başka cihette ebedi manalar ifade eder. Sermedi tesbihat yapar ve insan ise onların şu cihetine bakan yüzlerine bakmakla insan olur. Fanide, bakiye yol bulur. Demek, bu hayat ve mevt içinde yuvarlanan, toplanıp dağılan mevcudat içinde başka maksat var. Temsilde kusur yoktur. Şu ahval, taklit ve temsil için teşkil ve tertip edilen ahvale benzer. Nasıl büyük masrafla kısa içtimalar, dağılmalar yapılıyor, ta suretler alınsın, terkip edilsin, sinemada daim gösterilsin. Onun gibi, bu dünyada kısa bir müddet zarfında, hayat-ı şahsiye ve hayat-ı içtimaiye geçirmenin bir gayesi şudur ki, suretler alınıp terkip edilsin, netice amelleri alınıp hıfzedilsin, ta bir mecma-ı ekberde muhasebesi görülsün ve bir meşher-i azamda gösterilsin ve bir saadet-i uzmaya istidadı gösterilsin. Demek hadis-i şerifte dünya ahiret mezraasıdır diye bu hakikati ifade ediyor. Madem dünya var ve dünya içinde bu asarıyla hikmet ve inayet ve rahmet ve adalet var, elbette dünyanın vücudu gibi kat'i olarak ahiret de var. Madem dünyada her şey bir cihette o aleme bakıyor, demek oraya gidiliyor. Ahireti inkar etmek, dünya ve mafihayı inkar etmek demektir. Demek ecel ve kabir insanı beklediği gibi, cennet ve cehennem de insanı bekliyor ve gözlüyor. 11. hakikat. Bab-ı insaniyettir, ismi Hakk'ın cilvesidir. Hiç mümkün müdür ki, Cenab-ı Hak ve Mabudu Bilhak, insanı şu kainat içinde rububiyet-i mutlakasına ve umum alemlere rububiyet-i âmmesine karşı en ehemmiyetli bir abd ve hitabat-ı sübhaniyesine en mütefekkir bir muhatap ve mazhariyet-i esmasına en cami bir ayine ve onu ismi azamın tecellisine ve her isimde bulunan ismi azamlık mertebesinin tecellisine mazhar bir ahsen-i takvimde en güzel bir mucize-i kudret
ve hazain-i rahmetinin müştemilatını tartmak, tanımak için en ziyade mizan ve aletlere malik bir müdakkik ve nihayetsiz nimetlerine en ziyade muhtaç ve fenadan en ziyade müteellim ve bekaya en ziyade müştak ve hayvanat içinde en nazik ve en nazdar ve en fakir ve en muhtaç ve hayatı dünyeviyece en müteellim ve en bedbaht ve istidatça en ulvi ve en yüksek surette, mahiyette yaratsın da onu, müstahit olduğu ve müştak olduğu ve layık olduğu bir dar-ı ebediye göndermeyip, hakikat-ı insaniyeyi iptal ederek, kendi hakkaniyetine taban tabana zıt ve hakikat nazarında çirkin bir haksızlık etsin. Hem hiç kabil midir ki, Hakimi bilhak, Rahimi mutlak, insana öyle bir istidat verip, yer ile gökler ve dağlar tahammülünden çekindiği emanet-i kübrayı tahammül edip, yani küçücük cüz'i ölçüleriyle, sanatçıklarıyla, Halık'ının muhit sıfatlarını, külli şuunatını, nihayetsiz tecelliyatını ölçerek bilip, hem yerde en nazik, nazenin, nazdar, aciz, zayıf yaratıp, halbuki bütün yerin nebati ve hayvani olan mahlukatına bir nevi tanzimat memuru yapıp, onların tarz-ı tesbihat ve ibadetlerine müdahale ettirip, kainattaki icraat-ı ilahiyeye küçücük mikyasta bir temsil gösterip, rububiyet-i sübhaniyeyi fiilen ve kalen kainatta ilan ettirmek, meleklerine tercih edip, hilafet rütbesini verdiği halde, ona bütün bu vazifelerinin gayesi ve neticesi ve semeresi olan saadet-i ebediyeyi vermesin, onu bütün mahlukatının en bedbaht, en biçare, en musibetzede, en dertmend, en zelil bir derekeye atıp, en mübarek, nurani ve aleti tes'it bir hediye-i hikmeti olan aklı, o biçareye en meş'um ve zulmani bir aleti tazip yapıp, hikmet-i mutlakasına büsbütün zıt ve merhamet-i mutlakasına külliyen münafi bir merhametsizlik etsin. Haşa ve kella. Elhasıl, nasıl hikaye-i temsiliyede bir zabitin cüzdanına ve defterine bakıp görmüş idik ki, hem rütbesi, hem vazifesi, hem maaşı, hem düstur hareketi, hem cihazatı bize gösterdi ki, o zabit, o muvakkat meydan için değil, belki müstakar bir memlekete gidecek de, ona göre çalışıyor. Aynen onun gibi, insanın kalp cüzdanındaki letaif ve akıl defterindeki havas ve istidadındaki cihazat, tamamen ve müttefikan, saadet-i ebediyeye müteveccih ve ona göre verilmiş ve ona göre tecihiz edilmiş olduğuna ehli tahkik ve keşif müttefiktirler. Ez cümle, mesela, aklın bir hizmetkarı ve tasvircisi olan kuvve-i hayaliyeye denilse ki, sana 1.000.000 sene ömür ile saltanat-ı dünya verilecek, fakat ahirde mutlaka hiç olacaksın. Tevehhüm aldatmamak, nefis karışmamak şartıyla, oh yerine ah diyecek ve teessüf edecek. Demek en büyük fani, en küçük bir alet ve cihazat-ı insaniyeyi doyuramıyor. İşte bu istidattandır ki, insanın ebede uzanmış emelleri ve kainatı ihata etmiş efkarları ve ebedi saadetlerinin envana yayılmış arzuları gösterir ki, bu insan ebed için halk edilmiş ve ebede gidecektir. Bu dünya ona bir misafirhanedir ve ahiretine bir intizar salonudur. 12. hakikat. Babur risaleti ve tenzildir. Bismillahirrahmanirrahim'in cilvesidir. Hiç mümkün müdür ki, bütün enbiya, mucizelerine istinat ederek sözünü teyit ettikleri ve bütün evliya, keşf-u kerametlerine istinat edip davasını tasdik ettikleri ve bütün asfiya, tahkikatına istinat ederek hakkaniyetine şehadet ettikleri
Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin tahakkuk etmiş 1000 mucizatının kuvvetine istinad edip, bütün kuvvetiyle hem 40 vecihle mucize olan Kur'an-ı Hakim, binler ayat-ı kat'iyesine istinad ederek, bütün kat'iyetle açtıkları ahiret yolunu ve küşad ettikleri cennet kapısını, sinek kanadı kadar kuvveti bulunmayan vahiy ve himler ne haddi var ki kapatabilsin? Geçen hakikatlerden anlaşıldı ki, haşir meselesi öyle rasih bir hakikattir ki, küre-i arzı yerinden kaldıracak, kırıp atacak bir kuvvet o hakikatı sarsamaz. Zira o hakikatı Cenab-ı Hak bütün esma ve sıfatının iktizası ile tespit ediyor ve Resul-i Ekrem'i bütün mucizat ve berahiniyle tasdik ediyor ve Kur'an-ı Hakim bütün hakaik ve ayatıyla onu ispat ediyor ve şu kainat bütün ayat-ı tekviniye ve şuunat-ı hakimanesiyle şehadet ediyor. Acaba hiç mümkün müdür ki haşir meselesinde vacibül vücud ile bütün mevcudat, kafirler müstesna olarak ittifak etmiş olsun, kıl kadar kuvveti olmayan şüpheler, şeytani vesveseler, o dağ gibi hakikati rasihayı aliyeyi sarsın, yerinden kaldırsın. Haşa ve kella. Sakın zannetme, delail-i haşriye, bahsettiğimiz 12 hakikata münhasırdır. Hayır, belki yalnız Kur'an-ı Hakim, geçen şu 12 hakikatları bize ders verdiği gibi, daha binler vücuha işaret edip, her bir vecih kavi bir emaredir ki, Halık'ımız bizi bu dar-ı faniden bir dar-ı bakiye nakledecektir. Hem sakın zannetme ki, haşri iktiza eden esma-i ilahiye bahsettiğimiz gibi yalnız Hakim, Kerim, Rahim, Adil, Hafiz isimlerine münhasırdır. Hayır, belki kainatın tedbirinde tecelli eden bütün esma-i ilahiye ahireti iktiza eder, belki istilzam eder. Hem zannetme ki haşre delalet eden kainatın ayat-ı tekviniyesi şu geçen bahsettiğimize münhasırdır. Hayır, belki ekser mevcudatta sağa sola açılır perdeler gibi vecih ve keyfiyetleri vardır ki, bir veçi saniye şehadet ettiği gibi diğer veçi de haşre işaret eder. Mesela insanın ahsen-i takvimdeki hüsn-ü masnuiyeti saniyi gösterdiği gibi, o ahsen-i takvimdeki kabiliyet-i camiasıyla kısa bir zamanda zeval bulması haşrı gösterir. Bazı kere bir vecihle 2 nazarla bakılsa, hem saniyi hem haşrı gösterir. Mesela, ekser eşyada görünen hikmetin tanzimi, inayetin tezyini, adaletin tevzini ve rahmetin taltifi, nasıl ki mahiyetlerine bakılsa, bir sani hakim, kerim, adil, rahimin desti kudretinden çıktığını gösterirler. Onun gibi, bunların kuvveti ve hadsizlikleriyle beraber, şunların mazharları olan şu fani mevcudatın ehemmiyetsiz ve az yaşamasına bakılsa, ahiret görünür. Demek ki, her şey, lisan-ı hal ile, âmentü billah ve bil yevmil âhir okuyor ve okutturuyor.